Ne yaptın ulan sen köpek? Ne yapmışım ki abi? Konuşma lan! Ulan sen nasıl kırarsın Karamuratoğlu gibi bir efendi tüccarın camlarını? Ama abi, istifçinin kara borsacının teki o. Sus lan! Anarşist misin sen be? İnsan namusuyla para kazanamayacak mı bu memlekette? Abi, bildiğin gibi değil. Bak hala konuşuyor! Ulan senin gibi eşkıyalar bozuyor bu memleketi! Abi, Kal! abi dur, dur. Ey ehli din! Ümmet-i Müslümin! Anarşitin, eşkıyanın sözüne kulak vermeyin! İşte bu cennet vatanın namuslu tüccarının camlarını kıran cehenneme gideceği gibi... ...bu dünyada da sayemizde cezasını bulur. Çünkü neden derseniz... ...bu kasabanın asayişi benden sorulur. Sessiz olun, anarşite, eşkıyaya kanmayın. Anarşi kelimesi antik bir kelimedir ve Plato gibi antik filozoflar bu kelimeyi devletin eksikliği manasında kullanırlar. Ama bizim bugün bu bayrak ve sembol ilişkilendirdiğimiz anarşizm Fransa'da bir politik teori olarak başlamıştır. Bu kelimenin bu bağlamda kullanıldığı ilk kaynağı araştırırsak 1840'ta yazılmış Mülkiyet Nedir veya Hukuk ve Yönetim İlkesi Üzerine Araştırmalar diye bir kitaba ulaşırız. Bu kitap Pierre-Joseph Proudhon isimli Fransız bir matbaacı tarafından yazılmıştır. Bir fıcı ustası çocuğu Proudhon, matbaalık işini iyi yapabilmek için Latince öğrenir ve o sıralarda çoğu insanın erişimi olmayan kitaplar okuyarak kendi kendine eğitir. Proudhon, anarşizmin babası olarak bilinir ve kendisi anarşist olarak hitap eden ilk yazardır. Onun katkıları anarşizmin teorik temellerini atmıştır. Mülkiyet Nedir kitabı, 1800'lü yıllardaki yasal, ekonomik ve etik teoriler üzerine bir polemiktir. Kitabın tezi, özel mülkiyetin mantıken hakkaniyetsizlik, hırsızlık ve genel olarak topluma zararlı bir öğe olduğudur. Proudhon'a göre, devletlerin tek amacı kişilere ait özel mülkiyeti sağlama almak ve halkın çoğunluğunu, geçimlerini özel mülkiyetler üzerinden sağlayan azınlık için çalışmaya mecbur bırakmaktır. Bu mesele o zamanların Fransa'sında da çok büyük bir olaydır. Çünkü eskiden ortak kullanıma açık bir sürü arazi ve orman Avrupa'nın her yerine özel şahıslara satılmıştı ve polis kuvvetleri bu bölgelerin tahliye ve korumasını sağlamaktadır. Kuşaklar boyunca bu arazilerde çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan köylü kesim zorla şehirlere tayin edilmiş ve mecburen çok kötü şartlarda fabrikalarda çalıştırılmaktadırlar. Durum işçiler için o kadar iç acısıdır ki o sırada çalışan kesimin ortalama yaşam beklentisi 15 ile 18 arasındadır. Yani proletariyat denen şehirli mülkiyetsiz çalışan kesimde doğan ortalama bir çocuk yetişkinliği göremeden hayatın zor şartları altında ezilerek ölmektedir. Mal sahibi veya mal sahibinden geçimini sağlayan burjuvazi sınıfı için ortalama yaş 40 civarlarındadır. Proudhon'a göre tek çözüm, sosyetenin kökünden değişmesi, karşılıklı yardım ve işbirliği üzerine kurulu, devlet gibi herhangi bir merkezi otoritenin olmadığı bir düzene geçmektir. Şimdi buraya kadar anarşizm kulağa komünizm gibi geliyor. Zaten Proudhon ve Marx bir süre birlikte çalışıp birbirlerinin teorilerini etkilemişlerdir. Yani Proudhon, Karl Marx sinematik çoklu evrenin bir parçasıdır. Hatta Paris'te 1871 işçi devriminde ikisi de bir rol oynamıştır. 1870'te başlayan 1 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan Fransa-Prusya Savaşı'nın sonunda Napolyon Bonaparte'ın yeğeni İmparator Louis Bonaparte Alman ordusu tarafından esir alınır. İkinci Fransız İmparatorluğu çöker ve radikalleşmiş askeriye ile çalışan kesim bir olup 72 gün boyunca Paris'in kontrolünü ele geçirirler. Proudhon'un bahsettiği gibi karşılıklı yardım ve işbirliği idealleri üzerine kurulu bir sistem kurmaya çalışırlar. Bunun üzerine çocuk işçiliğini yasaklarlar ve topluca herkesin işçi meclislerine karar verdiği bir düzene geçerler. 72 günün sonunda Fransa-Prusya Savaşı'nda birbirinin ensesine olan Fransız ve Prusya yönetici kesimleri bir olup Prusya ordusu ve Fransız ordusundan geriye kalan askerlerle Paris'e saldırırlar. Kanlı hafta olarak bilinen 21-28 Mayıs süre zarfında on binlerce insanı katlederek kontrolü tekrar ellerine geçirirler. Marx bu yenilgi için komünde merkezi bir otoritenin eksikliğini ve bu eksikliğin getirdiği düzensizliği suçlar. Bunun ötesinde İspanyol Sivil Savaşı'ndan Bolşevik devrimine bir sürü tarihi olayda anarşistler ve komünistler kapitalizme, faşizme, emperyalizme karşı omuz omuza savaşmışlardır. Aynı zamanda birbirlerini öldürecek kadar anlaşmazlığa düştükleri de olmuştu. Bu ayrıklığın en basit örneği Proudhon'un yazdığı Sefaletin Felsefesi kitabına Marx'ın Felsefenin Sefaleti kitabıyla yanıt vermesidir. Marx'ın kitabı bu ön sözüyle başlar. Proudhon'un Avrupa'da garip bir şekilde yanlış tanınma bahtsızlığı vardır. Fransa'da kötü bir iktisatçı olma hakkına sahiptir. Çünkü iyi bir Alman filozofu diye tanınır. Almanya'da kötü bir filozof olmaya hakkı vardır. Çünkü Fransız iktisatçıların en kuvvetlilerinden biri diye tanınır. Biz hem Alman hem de iktisatçı olarak bu çifte yanlışlığa karşı çıkmak istedik. Bu kitapta Karl Marx genel olarak Proudhon'un idealist olduğunu, ekonomiden anlamadığını, kelimelerle oynadığını ve bir tür mantık hatası yaptığını iddia eder. Bu tartışma kulağa felsefi ve tekniksel gelse de anarşistler ile komünistler arasında daha sonra defalarca ortaya çıkacak derin bir ayrılığın ilk yankısıdır. Karl Marx çalışmalarında sert bir düzen ve disiplin ister.
beyan edilen her şey birbirine uyumlu olmalıdır ve çelişki içermemelidir. Proudhon daha dağınık ve metaforik bir anlatıma sahiptir. İnsanlara o zamanki düzenin hakkaniyetsizliğini basitçe açıklayıp onları harekete geçirmek için renkli metaforlar kullanır. Bunun ötesinde Marx, devrimden sonra işçi yanlısı bir devlet kurulması gerektiğini ve bu devletin yavaş yavaş olarak ölmesi gerektiğini savunur. Proudhon herhangi bir devletin doğal olarak yozlaşacağını ve devrimin sonuç olarak anlamını yitireceğini düşünür. Daha sonra mücadele askeri bir seviyeye geldiğinde anarşistler orduda düz hiyerarşi ve birbirinden bağımsız özgür komuta sistemiyle hareket etmek ister. Komünistler ise disiplinli ve merkezleşmiş bir komuta sistemi talep ederler. Bu tip stratejik ayrımlardan dolayı çatışmalar olur. Anarşistler komünistlerin otoriter olduklarını ve onları baskıladıklarını iddia eder. Komünistler de anarşistleri disiplinsizlikle, çocuksu bir şekilde düzeni bozarak herkesi tehlikeye atmakla ve bencil bir bireyselcilikle hareket etmekle suçlar. İşin şöyle de bir boyutu vardır ki, gerçekten tarihi olarak hem anarşistler hem de anarşist kılığın dış ajanlar sosyalist ülkeleri içeriden sabote etmeye çalışmışlardır. Ve şu ana kadar hiçbir anarşist devrim uzun vadede kendini korumayı başaramamıştır. Aynı şekilde günümüzde bile bir sürü otoriteryen, özgürlükçü, feminist çiçek çocuğu entelektüelin dünya çapında komünistleri karalama ve sindirme kampanyalarının parçası olduğu ortaya çıkmıştır. Buna örnek olarak George Orwell. George Orwell, İspanyol Sivil Savaşı sırasında faşist Franco'ya karşı savaşmak için anarşist ordusuna katılmak üzere İspanya'ya gider ve Hayvan Çiftliği 1984 gibi kitaplarında otoriter sistemlerin korkunçluğunu tasvir eder. Bu yüzden bazen anarşist olarak görülür. Özellikle Hayvan Çiftliği kitabı bariz bir şekilde Stalin ve Trotsky'nin ilişkisini anlatan bir benzetmedir. 1984 kitabında her şeyi kontrol eden büyük abi karakteri Stalin ve Hitler'in bir karışımıdır. George Orwell'in kitapları dünya çapına tanınmaktadır ve çarpıcı bir anlatımları vardır. Zamanının en büyük Sovyet karşıtı anti-otoriteryen seslerinden biridir ve hala küçük çocuklara bu kitaplar okullarda okutulmaktadır. Ama George Orwell, Sovyetler Birliği'ne adım bile atmamışken Stalin'i ve bu korkunç otoriter sistemleri nasıl bu kadar derinden tanıyor acaba? Hadi kısaca George Orwell'in biyografisini okuyalım. Kalem adı George Orwell olan Eric Arthur Blair, Westmoreland'ın 8. kontu Thomas Paine ve Jamaika'da 2 tane köle çiftliği sahibi Thomas Richard Arthur Blair'in asil soyundan gelmektedir. Buna rağmen Hindistan'da doğmuştur. Çünkü babası İngiltere'nin yönettiği Çin-Hindistan arası afyon ticareti için muavinlik yapmaktadır. Eric 25 yaşına kadar Hint İmparatorluk Polis Teşkilatı'nda ilçe müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ama bir gün kendi deyimiyle işini imkansızlaştıran kötü ruhlu küçük hayvanlara karşı öfkesi, Hintli insanlardan bahsediyor, her yerde karşısına çıkan alaycı sarı suratlar ve biraz uzaklaşınca arkasından edilen laflar sinirlerini iyice bozar ve Paris'e taşınıp yazar olmaya karar verir. Önce kendi tecrübelerinden bahsettiği kitaplar yazar. Nasıl Hindistan'da herkesin ona karşı yalnızca İngiliz olduğu için haksızca ırkçılık yaptığını ve politik adı altında yaptığı absürt şeyleri anlatır. Mesela bir fili öldürmek hikayesi etrafındaki insanların baskısından dolayı tehdit oluşturmayan bir filin kafasına onlarca kurşun sıkmasını tasvir eder. Etrafındaki Hintlilere karşı çok öfkelidir. Hayatta en büyük isteklerinden biri onu gıcık eden bir Budist rahibin bağırsaklarına süngü sokmaktır. İspanyol Sivil Savaşı'na katılmasının nedeni de ideolojik olarak faşizme karşı olmasıdır. Ama kendi tecrübelerini anlattığı Katalonya'ya Selam kitabında faşizmden çok komünizmden şikayet eder. Savaşın sonunda faşistler kazanır ve onun askerlik yaptığı organizasyon terörist olarak damgalanır. Faşist İspanyol askeri polisi otel odasını ararken çekmecede Adolf Hitler'in yazdığı Mein Kampf kitabını bulurlar ve onu serbest bırakırlar. Stalin hakkında bildiği her şeyi Fransa, İngiltere ve İspanya'da gazetelerde veya etraftan duyarak öğrenmiştir. Zaten Eric politik olarak ilgisiz ve cahil olduğunu kendisi de kabul eder. Ama yine de ölmesinden bir yıl önce kişisel olarak tanıdığı ve komünist olduklarından şüphelendiği, içinde Charlie Chaplin ve John Steinbeck'in bulunduğu 135 kişiden oluşan bir listeyi İngiliz Bilgi Araştırma Departmanı'na vermiştir. 1984 kitabında propaganda ile herkesi kontrol eden Gerçeklik Bakanlığı'nın bizim dünyamızın İngiltere'sindeki tekabülü olan İngiliz Bilgi Araştırma Departmanı ve Eric arasındaki ilişkiyi özetlemek istersek, Eric departmandaki bir memurla romantik ilişki içerisindedir. Hatta ona evlenme teklifinde bile bulunmuştur. Yani dünyaca ünlü yazar George Orwell, kariyerine imparatorluk polisi olarak başladıktan sonra İspanyol Sivil Savaşı'nda kısaca görev yapıp hayatı boyunca anti-otoriteryen bir devrimci gibi gezip kaşa yaptıktan sonra hayatının son yıllarına topladığı bütün bilgiyi İngiliz propaganda merkezine belki de yalnızca bir kadının kalbini kazanmak için satarak kelimenin tam anlamıyla bir İngiliz ajanı olarak işlev görmüştür. Bunun ötesinde Sovyetler Birliği'ne atfedilen bu korkunç otoriteryen sistemleri tanımlarken onu esinlendiren asıl şey kendisinin bir parçası olduğu İngiliz Hint İmparatorluğu'dur. Bunu Burma Günleri, bir idam veya bir fili vurmak kitaplarını okuyabiliriz. George Orwell şahsen insanları idam ederek, onlardan haraç keserek ve ayaklanmaları bastırarak İngiliz İmparatorluğu'nun Hintlilere karşı yaptığı caniliğe araç olmuştu. Bu tecrübelerini çarpıcı bir şekilde anlattığı kitapları, ironik bir şekilde Soğuk Savaş sırasında İngiliz İmparatorluğu'na karşı savaşan Sovyetleri karalamak için kullanılmıştır.
Ölümünden sonra dünya çapında ünlenmesinin nedeni de bu bilgi araştırma departmanının Soğuk Savaş başlayınca Amerikan CIA'nin sponsorluğuyla bir uluslararası antikomünist propaganda şebekesine dönüşerek Kültürel Özgürlük Kongresi ve Frankfurt Okulu çerçevesinde George Orwell'in kitaplarını bir sürü dile çevirip dağıtıp tanıtımını yapmasıyla ilgilidir. Hatta 1954'te Hayvan Çiftliği kitabının film hakları direkt CIA tarafından satın alınıp sponsor edilmiştir. Özellikle Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı sonrasında yıkımından sonra Soğuk Savaş sırasında herhangi bir politik kitabın, makalenin halka ulaşması için bu organizasyonlardan destek alması gerekiyordu. Çünkü hükümetler o sırada hem insanları asacak seviyede komünist karşıtıydı hem de ülkeye giren bütün para Marshall yardımları üzerinden Amerika'dan geliyordu. Yarısı eski Nazilerden oluşan Frankfurt Okulu da CIA ajanları tarafından yönetilen Kültürel Özgürlük Kongresi de Soğuk Savaş'ın kültürel ve akademik cephelerinden sorumluydu. Bu organizasyonlar 60'larda ifşa olduğunda Hannah Arendt, Bertrand Russell, Isaiah Berlin, Karl Popper gibi bir sürü solcu Sovyet düşmanı entelektüelin bu organizasyonlardan destek aldıkları ortaya çıktı. Tabii kimse bunu pek de umursamadı. Aynı şekilde günümüzde bir sürü solcu gibi gözüken komünist düşmanı entelektüelin Epstein dosyalarında ifşa olması arada kaynar gider. Bu durum bir seviyede içler acısıdır. Ama aynı zamanda eğer bu organizasyonlar komünistleri karalamak için bu kadar zaman ve para harcıyorsa demek ki burada anlamlı bir mücadele vardır. Sonuç olarak anarşizm kendi içerisinde kötücül bir ideoloji değildir. Ama en başından beri teorik temelleri sorgu içerisindedir ve tarihi olarak zamanının emperyalist güçleri tarafından alet edilmiştir. Zaten herkesin hemfikir olduğu bir şey şudur ki, insanların doğal yönetim hali anarşidir ve devletler sonradan ortaya çıkmıştır. Bu döneme ilkel komünizm de denir. Bugün bütün dünyanın devletler tarafından kontrol ediliyor olması, anarşinin devletçiliğe karşı sayısız kere kaybettiğinin en basit örneğidir. Dolayısıyla anarşizmin günümüzün mücadelesini vermeye karşı yetersiz olduğu son derece aşikardır. Tutuklanan müvekkilim, tüccar Hacı Kara Muratoğlu'nun ve de haksız yere mallarına el konulan oduncuyla fırıncının haklarını aramaya geldim. Sen kimsin be? Ben avukat Şeref Hak tanır. Vay 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 vay. Demek meşhur avukat Şeref Hak tanır sensin. Evet efendim, bendeniz İş takipçisi, rüşvetçi, kapatılan o cafcaflı partinin başkanı ve de milletvekili adayı sensin ha? yanlış tanıtmışlar. Ben bütün haksızlıklara karşıyım. Yok canım. Aman başkanım, Allah aşkına kurtar beni. Malımı yağma ettiler, halka dağıtıyorlar. Benimkini de. Görüyorsunuz, esnaf şikayetçi. Mallarını yağma etmişsiniz. Ne yağması? Halk parasıyla alıyor malı. Ticaret özgürlüğü var. İster satar, ister satmaz. Ben öyle özgürlüğün anasını, avradını, halkı kazıklamak diye özgürlük hangi kitapta var? Bu ülkede kanun var. Namuslu adamlar korunsun diye kanun var. Kanun namussuzu koruyacaksa o kanunu kaldırıyorum. Mahkeme Onu da kaldırdım. yapamazsın. Yaparım. Halkın acısını dindirmek için yapamayacağım şey yoktur. İcap ederse canımı bile veririm. Hakimciğim, Buyurun kaymakam bey. bunların üçünü de al götür. Sabah 20, öğlen 20, yok 30. Akşamları yemekten önce 40 sopa atsınlar. Tabii. Baş üstüne. Çok bağırırlarsa 10 sopa daha attır. Baş üstüne. Katip not al. Bütün kasaba zenginlerine haber sal. Onlardan içme suyu getirmek için şimdilik 6 milyon lira istiyorum. Fakat efendim bu vergi olur. Vergiyi de devlet koyar. Devlet de hükümet de benim. Halk dere suyu içiyor. Aynı derede çamaşırlarını yıkıyor. Hayvanlarını suluyor. Ve kendisi de aynı derede yıkanıyor. Bu kasaba halkını artık hayvanlardan ayırma zamanı gelmiştir. Anladın mı? Hadi şimdi defol.